Kahire'nin o kendine has, kaotik ama bir o kadar da büyüleyici enerjisini geride bırakıp Giza'nın kadim tozunu yuta yuta Nekropolis'e, yani Giza Ölüler Şehri'ne doğru yol alıyoruz. Şehrin merkezinden yola çıktığımızda modern şehrin parıltısı yerini başka türlü bir Kahire'nin perişan çehresine terk ediyor. Pencereden süzülen manzara, tarihin ve bugünün iç içe geçtiği ama bir tarafın ağır yaralı olduğu bir tablo gibi adeta. Ama yine de bütün haraplığına rağmen şehirde bir mimari uyum var. Renkler, şekiller o karmaşada yine de bir ahenk yaratıyor. Sıvası dökülmüş, adeta savaştan çıkmış gibi görünen viran mahallelerden geçiyoruz. Dar sokak aralarında yükselen çöp ateşlerinin dumanı Taksim'in içine kadar süzülüyor. Akla ilk gelenin aksine etrafta cami minarelerinden çok göğe yükselen haçlarıyla mağrur Kıpti kiliseleri görülüyor. Bu semtlerde hayat tüm perişanlığına rağmen kendi ritminde akıyor. Ben ise bir yandan bu sosyolojik manzarayı kaydediyor, bir yandan da o büyük anı bekliyorum. Piramitler ne zaman belirecek? Haritaya bakmıyorum, telefonumun ekranına hapsolmak yerine o sürpriz anını canlı tutmak istiyorum. Çocuksu bir inatla rotayı kontrol etmiyorum. İstiyorum ki o devasa yapılar ben hiç ummadığım bir anda, bir binanın arkasından ya da yolun ucundan görünüversin. Kelimelerin anlatmaya yetmeyeceği bir his dalgası sarıyor ruhumu. Derken sol taraftaki bir kiliseyi gösterirken o devasa silüet çıkıveriyor karşımıza. Bu anlardaki sevinç nidalarımı sizlerle paylaşmak isterdim ama yolun gürültüsü sesi tamamen bozduğu için size yaşanan olayları bu sesli anlatımla aktarmak zorunda kalıyorum. Büyük Mısır Müzesi'nin yanından geçip kapıya vardığımızda güneş batmak üzere ve girişler kapalı. İşte tam burada sistem devreye giriyor. 17-18 dolara beni içeri sokacaklarını söyleyen rehber kılıklı ve her halinden rehber olmadığı anlaşılan ve ismini bence tamamen uydurma olarak Adem Baba'dan kinaye olarak zannediyorum, Adem olarak takdim eden adama dolandırılacağımı da bilerek tamam diyorum. Bu düzenin nasıl işlediğini görmek istiyorum. Taksi şoförü arkadaşım beni bir noktada beklerken ben at arabasına atlıyorum. Perişan mahallelerin içinden geçiyoruz. Toz toprak içindeyiz adeta. Çoğu yerden kötü kokular yükseliyor. Ama insanlar her zamanki gibi sevecen, cana yakın. O fakru zaruret içinde herkes evine ekmek götürmeye çalışıyor. Bazıları da ne yazık ki dolandırıcılık yolunu seçiyor. Ama ben onlara bile kızamıyorum. Bu sistemdeki sorunun temelinde piramitlerin etrafında sağlıklı bir yaşam alanı kurulmamasının ve denetim eksikliğinin yattığı çok açık. Sonunda bizi muazzam bir manzaraya çıkarıyorlar. Ama burası kompleksin içi değil, 2 katlı bir hediyelik eşya dükkanının terası. Orada fotoğraf çekiyorum, 5 dakika dolmadan iş bitti diyorlar. Ve beni aldıkları yere bile götürmeyeceklerini söylüyorlar. Ama Yusuf, o 14 yaşındaki temiz yürekli çocuğun yüzünde beni dolandırmanın muziplikle karışmış mahcubiyeti görülüyor. Ben de takılıyorum. Ulan dolandırdınız beni, bari aldığın yere götür diyorum. Neyse ki utanıyor, hemen arabayı geri getiriyor ve beni başladığım yere Taksim'e geri götürüyor. Gün batımının o eşsiz ışığında hem manzaranın hem de insan doğasının iki yüzünü cebime koyup otelime Babelluk'a dönüyorum. İşte piramitlerle karşılaşmamın hikayesi. O muhteşem anıtlarla ilk buluşma. İsterseniz şimdi burada keseyim ve maceranın gerçek kesitlerine doğru
akalım. Buyurun. Evet, şimdi piramitlere gidiyoruz. Gün batımını kaçırmayalım. Hadi bismillah. Scholars this year, scholars here, no picture here. Ha? No picture here, inside the picture. Inside, okay. Buralar biraz çöplük hakikaten. Olacak o kadar. Görünse ben dikenine katlanım. Yapacak bir şey yok. Ama piramitlere yakın mahalleler. Gelen YouTuber'ların dediği kadar var. Ona ben de katılacağım yani. Ama işte şu var ki, tamam bu dünyanın en önemli şeylerinden biri. Ama Kahire, Mısır piramitlerden ibaret değil. Bu mahallelerden ibaret değil. Her yer böyle değil. Söylemek lazım. Bak yapıyor. Yani şu an bu turu yaptığıma hakikaten pişmanım diyebilirim yani. Burada yapılmaması gereken bir şey söylersem البنات اللي هم بيتهمدوا O da دول şu. كانوا معايا البنتين اللي انا كنت بطلع بيهم كنت جايبها وقاعدة واشرب وعيش وبرطع والبلاوي فاهم البنت اللي انا كنت بمسكها في bunu إيدي asla اللي كنت yapmayın. Ne بني- hayvanlara كانت eziyet بتاعت edin, صناطيات، فاهم كنت بنفض لها بس Ne اهم de حاجه تدعك sizi الصابونه ما تستشفاش من dolandırmalarına ماشي izin verin. ده انت لو بتمسك هذه Yani piramitlerin iki girişi var. Akşama doğru hani bir akşam göreyim dediğiniz zaman, oraya gittiğiniz zaman hemen sizi yönlendiriyorlar. Diğer girişe doğru. İşte bir fotoğraf çekiyorsun falan. Ondan sonra dönüyorsun. Çok bir anlamı yok. Ama ben tabii ilk görmenin heyecanıyla da bunu yapmak istedim. Pek umursamadım. Ama hem yollar rahat değil, hem hayvanlar eziyet çekiyor, حبيبي يا بطل hem dolandırılmaya çalışıyorsun. Hiç gerek yok. Ama şu an piramitlerin hemen dibindeyiz. Yani şurada duvar engeli olmasa yürüme 500 metre. Keops piramitleri. Yani buranın ıslah edilmesi şart ama nasıl olur bilemiyorum. Çünkü burada yaşayan insanlar da öteden beri burada yaşıyordu. Buradaki kültürü de nereye götüreceksin, nereye koyacaksın? Hakikaten zor bir iş. Ama biraz düzeltilebilir yani, adam edilebilir. O mümkün bence. Selamun aleyküm. Farklı insan. Selamun aleyküm. Tatlı insanlar, dost canlısı insanlar. Yusuf Goodman. ثانك يو والله Tabi bunu öğretmişler. Orada getirip bırakıyor. Ondan sonra geri de götürmüyor. Ama Yusuf'la bizi güzel anlaştık. Bak dedi, yaptığın dolandırıcılık olur kardeşim, beni geriye götür. Güldü müldü, küçük çocuk 13-14 yaşında. Daha sonra tamam dedi abi, ben seni götürüyorum. Burada bir de şey diyorlar.
Yavaş yavaş Hasan Şaş. Mansur Yavaş. Bir de Mansur Yavaş diyorlar. Bunlara kim öğrettiyse Fatih Koparan öğretmiştir herhalde. Öyle zannediyorum. Yani Mansur Yavaş'ı da eklemişler yani, çok enteresan. Şimdi başladığım yere döndüm. Taksim bekliyor beni. Oradan eve gidiyorum. Muhteşem bir deneyim tabii. Piramitlerle yan yana olmak muhteşem. Her şeye rağmen.